Aslında şu an işte hali hazırda süren bir yemekhane zammı protestosu var. Ben birazcık nasıl başladığından bahsedeyim. 1,5 ay önce aslında okullar tatilken biz öğrendik yemekhaneye %50 zam yapıldığını. Tabii bir anda olması, bir haberdar olmamız vesaire öğrencilerin biraz tepkisine yol açtı. Kayyum arabanı sat, şantılığıma dokunma. Biz eylemler olarak da iki çeşitli olarak devam ediyor. Birincisi öğle yemeklerinde turnikeden ücretsiz geçişle beraber aslında yemekhaneyi protesto etmek. Bu ekonomik krizi kimler çıkartıyorsa hesabını da onlar versin diyoruz. O yüzden her öğle yemeklerinde turnikeden ücretsiz geçiş yaparak rektörlüğü protesto ediyoruz. Hepinizi bekleriz. Yani herkes gibi beni de etkiledi. Eskisi gibi gönül rahatlığıyla yemek yiyemiyorum ya da işte yemekhanede evim nasılsa, mutfağı nasılsa oraya gidip ben de yemeğimi yiyordum. Hala yiyorum. Mecburum. Başka alternatifim yok. 3 günden sonrasını bütçem benim de kaldırmıyor. Ben de rahatsız oluyorum. Benden kötü durumda olan arkadaşlarım vardı. Büyük ihtimalle onların daha çok da canını yakmıştır. Yani bu bakımdan ya birçok kişinin canını yaktığını söyleyebilirim ama yani pek bir değişiklik de göremiyoruz. Ya da buna dair herhangi bir açıklama ilgileniyormuş gibi insanlar da gözükmüyorlar. Hani en azından ne bileyim yaşayan insanların sözlerinin, duruşlarının bir kale alınıp bir şey söylemesi lazım. Bu zammı bu yüzden yaptık ya da şu gibi. Yani sadece ortada muğlak bir durum var. İşte günden güne eylem yapan arkadaşlar, insanlar oluyor. Onlara dair de bir şey söylenmiyor. Böyle bir durum. Okulda şu an durum bu. Öğrenciler protesto yapıyorlar burada. Onlara ben demokratik olarak katılıyorum. Ama burada yani şey yapıyorlar, yani bir gün bedavadan atlatma falan yapıyorlar burada öğrenciler. Ben bu olaya katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü ben 20 yıldan beri burada çok protesto gördüm, böyle yemek protestosu gördüm. Sağ ve sol olayları, kapışma olaylarını da gördüm ama öğrenciler burada bir türlü başarılı olamadılar. Ben bunu gözlemledim 20 yıl içinde burada falan. Yani bir günde bize şimdi bilgi geldi. Diyorlar ki bu protesto böyle devam ederlerse buradaki çalışanların paralarını veremeyeceğiz diyorlar. Ben de diyorum ki benim bir tane kızım var ODTÜ'de okuyor. Bir tanesi Akdeniz Üniversitesi'nde okuyor. Yani ben onlara yarın öbür gün para nasıl getireceğim bilmiyorum. Yani nasıl göndereceğim onlara para. Ben yani beynim şu an durmuş vaziyette. talep ettiğimiz gibi olmadığı için yapıyoruz. Yani bu özelde, yemekhane özelinde bu da zamların geri çekilmesi yani. Çünkü bunu adil bulmamak, işte bunun nasıl diyeyim, bu kadar değil yani. Enflasyon da bu kadar değil ve hani bunu karşılayamayan insanlar var. Nerede değil mi?
Alternatif yemekhane ilk başta Facebook'ta bir fikir olarak ortaya çıktı. Daha sonra insanlar bu fikri tuttu ve hayata geçirmek istedik. Hayata geçirmek için ilk başta buluştuk, toplandık, bunu nasıl daha iyi geliştirebiliriz diye konuştuk. Ve izinlerimizi aldık okuldan. Yani her şey hazırdı. Artık sadece yemekleri yapmak, bunları insanlara servis etmek kalmıştı. Bu benim için çok bir süreçti. Heyecan verici bir süreçti. İlk başta yemekleri nasıl ucuza getirebiliriz diye düşündük. Çünkü sadece böyle bir amaç için toplanmış bir grup öğrenciydik. Elimizde hiç kaynak yoktu. Hiçbir desteğimiz yoktu. Okulda bir mutfak var. Okuldaki tüm öğrencilerin ortak kullanımına açık. Hepsini oraya taşıdık. Daha sonra gittikçe bu arada gönüllü sayımız artıyor. Bunu duyan insanlar bize katılmak, yardımcı olmak, destek olmak istiyorlar. İlk gün neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Okul nasıl tepki verir, güvenlik ne olur? Sonuçta bir boykot düzenliyoruz yemekhaneye karşı. Çok güzel geçti. Hiçbir sorun olmadı. Hatta yemekhane görevlileri bile destekledi. Onlar da bizim yemeklerimizden aldılar, destek oldular. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arada 3 çeşit gelmiş. Böyle şimdiden karar verebilirsiniz. Kek var, baklava var mesela. Toplamda hepsi 3 çeşit. Daha doymazsanız bekleriz. Bu arada bu olay tamamen gönüllü böyle